Orkolik Orkideler kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Ulyana. Birlikte orkide dünyasını en baştan keşfetmeye ne dersiniz? Eğer siz de benim gibi orkideleri seviyorsanız doğru yerdesiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına soru sormayı unutmayın. Bugün sizlere harika bir orkideden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Namı değer Catasetum nasıl bir orkidedir? Yaklaşık 200 hibriti olduğu için bazı cinslerin kimin tarafından keşfedildiğini belirtmek zor. Fakat 1800'lü yıllarında yapılan farklı keşifler sırasında bulunan bu türler orkide severlerin kalbini fethetti. Catasetum bakımı. Catasetumlar doğal büyüme ve dinlenme döngülerini göz önünde bulundurarak özel bakım gerektirir. Sulama ve gübreleme gelince, Orchids Board forumlarında ve Amerikan Orkide Derneği'nin önerilerinde Catasetum türlerinin aktif büyüme döneminde düzenli ve bol sulamaya ihtiyaç duyduğunu, ancak her sulamadan sonra saksı ortamının tamamen kurumasının önemli olduğunu vurgulanmaktadır. Dinlenme yani uyku döneminde ise aşırı nem ve gübre kullanımı kök çürümesine yol açabilir. Yapraklar döküldükten sonra sulama tamamen kesilmeli ve yeni sürgünler yani filizler ortaya çıkana kadar yeniden başlanmamalıdır. Bu dönemde sulama ve gübrelerimin doğru şekilde azaltılması bitkinin enerjisinin toplanmasına ve sağlıklı bir şekilde dinlenmeye yardımcı olur. Orchids Board'daki bazı deneyimli yetiştiriciler yeni sürgünler belirlendiğinde hemen gübreleme yapılmasını önermemektedir. Bunun yerine yeni kökler ortaya çıktıktan sonra başlamayı tavsiye etmektedir. Çünkü besin maddelerinin emebilen asıl yapılar köklerdir. Bu yaklaşım gübre yanığı riskini azaltır ve bitkinin sağlıklı dengeli bir şekilde gelişmesini sağlar. Dinlenme dönemine gelince doğal yaşam alanlarında kurak sezonu Kasım ayında başlar. Sıcaklık 18-20 derece aralığında tutulmalıdır. Sulama tamamen kesilir ancak ışıklandırma aynı şekilde devam ettirilir. Uyku döneminde eğer ışıklandırma aynı şekilde devam edecekse yani ışık ortalama 12 saat falan olursa o zaman sulamayı komple kesmiyoruz. Unutmayın Amerikan Orkide Derneği'nin dikkate alındığımız tecrübeler onların iklimine göre ayarlıdır. Eğer Türkiye'ye bakıldığında bulb az bir şey bürüşmeye başlıyorsa içinde bulunan kökler hafiften çok az bir şey kuruduysa çok az bir şey sulamaya gerekir. Yani komple tüm kış boyunca orkideyi susuzluk bırakmayın. Bu dönemin yaşanmaması bitkinin zayıf çiçek açmasına ya da hiç çiçeklenmemesine neden olabilir. Substrat ve dikim özellikleri. Catasetum türleri iyi drenaj sağlayan küçük saksılarda yetiştirilir. Önerilen substrat, odun kömürü artı nemi korumak için az miktarda yosun yani sfagnum kullanılır. Substratın özelliği şudur. Kömür nemi iyi tutar ancak yosuna göre daha hızlı korur. Doğru sulama rejimi sağladığı sürece her türlü toprak kullanılabilir aslında. Dikkat etmek isterim. Tayvan'da yağmur sezonu 3 aya kadar sürdürülebilmesi nedeniyle kök çürümesini önlemek amacıyla substrat olarak genellikle kömür tercih edilir. Fakat biz Tayvan'da değiliz, biz Türkiye'deyiz ve yaşadığımız şehrin iklimi dikkate alınarak substratı ona göre hazırlarız. Karadeniz iklimine göre ve evin sıcaklık şartlarına göre sfagnum yosunumu kullanacağım. Kendi hazırladığımız çam ağacın kabuğunu ve çok az bir miktarda kil bilyesi kullanacağız. Bazı koleksiyonerler toprak karışımlarına seramiz, coco chips gibi malzeme ekleyebilirler. Bu normal bir şeydir. Eğer siz de çok ince bir araştırma yaparsanız ve deneyler üzerinde yaptığınız dikimleri zamanla beğenirseniz ona göre de karışımları kendince hazırlayabilirsiniz. Hadi birlikte dikime geçelim. Catasetum bana yosuna dikili geldi. Yeni filizler oluşmadan substratı değiştirmek istiyorum. Fakat yosun da bakımı bilen bunu yapmamaya da tercih edebilir. İlk etapta eski sfagnumdan kurtaralım bitkiyi. Bunun için sfagnum nemli olmalı. Çünkü kuru haldeyken köklere zarar vermeden ayrılmak zor olacak. Sıcaklık rejimine dikkat etmek isterim. Aynı sıcaklık dalgalanmalarının Catasetum sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği bilgisi Amerikan Orkide Derneği siteleri ve Orchids Board tartışmalarında doğrulanmıştır. Stabil bir sıcaklık rejimi bitkinin stresini ve erken dinlenme dönemine girmesini önleminde anahtar rol oynar. Catasetumlar için aktif büyüme döneminde optimal sıcaklık rejimi artı 22 ile artı 27 derece arasındadır. Bu aralıkta günlük sıcaklık farkı sağlanmalıdır. Dinlenmeye teşvik etmek amacıyla gece soğutması yaklaşık artı 15 derece sağlanması önemlidir. Dinlenme döneminde yaprak dökümü sonrasında bitki daha düşük sıcaklıkları tolere edebilir. Ancak sıcaklık toleransı türden türe değişiklik gösterir. Aynı sıcaklık değişimleri ve aşırı soğuma bitkilere strese, yaprak dökümüne ve erken dinlenmeye neden olabilir. Bu nedenle stabil bir sıcaklık rejiminin sürdürülmesi Catasetum sağlığı için kritik önemi sahiptir. Bulplar yüzeyde büyür. Toprağa gömülmemelidir. Üzeri örtülmemelidir. Aksi takdirde çürüme meydana gelebilir. Hava geçirgen bir substrat kullanacağım. Çam kabuğu, kil bilyesi ve sfagnum yosunu. Odun kömürü de ekleyecektim fakat ne yazık ki elimde bittiğini fark etmemiştim. O yüzden o olmadan dikim gerçekleşeceğiz ve tekrarlamak istiyorum.
istiyorum. Bazı kişiler farklı substratlar kullanabilir. Bu tamamen tecrübeye alakalı. Bir kez daha dikkat etmek isterim. Katasetum bakımı iklim ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle bu önerileri kendi bireysel koşullarınıza göre uyarlamanız ve diğer koleksiyoncuların deneyimlerini dikkate alarak denemeler yapmanız tavsiye edilir. Işıklandırmaya gelince çok parlak ışığa olan sevgi. Çoğu İngilizce kaynak aktif büyüme döneminde katasetyumların tam çiçeklenme sağlayabilmesi için yoğun ışıklandırma ihtiyacı duyduğunu belirtmektedir. Örneğin Orchid Spy sitesinde bu orkidelerin parlak ışığı iyi tolere ettiği ancak yaprakların yanmasını önlemek için doğrudan güneş ışığından kaçınılması gerektiğini ifade edilmektedir. Bu nedenle doğrudan güneş ışığından korunmak amacıyla filtreleyici ekranlar kullanarak dağılmış ışığı sağlanması önemlidir. Işık yoğunluğu yetiştirme ortamının mikroiklimine göre belirlenir. Ayrıca Mayıs ile Eylül aylar arasında katasetyumlar doğrudan güneş ışığı ve yağışlardan korunarak açık havaya çıkartılabilir. Üreticiye göre bazen katasetumlar bize kömüre dikili gelir. Hiç panik yapmayın. Minnoşları olduğu gibi de büyütebilirsiniz. Bol bol kök olduktan sonra saksı değişimi yaparsınız. Ekranda gördüğünüz orkideler Svetlana Bolat arkadaşıma aittir ve 15 Mart'ta eline ulaştı bitki. Peki son halini merak ediyor musunuz? Tam 24 gün geçti ardından. Gördüğünüz gibi saksı değişimiyle acele etmedi ve gerçekten muazzam bir şekilde filizler gelişti. Maşallah alırız. Katasetyumların dikimi her yıl yeni filizler ve köklerin ortaya çıktığı büyüme sezonunun başında yapılmasını önerilir. Bu işlemde orta boy çam kabuğu, yosun, kömür ve benzeri içeren iyi drenaj edilmiş bir substrat kullanmak önemlidir. Böyle dikim bitkinin kök sisteminin gelişimini için yeterli alan sağlar. Ekranda gördüğünüz katasetyumlar Lidya'nın çiçek sepetine aittir. Onun uyguladığı dikimine dikkat etmenizi isterim. İçinde seramis, yosun gibi malzemeler var. Aynı zamanda saksılar delikliydi.